Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle sarı komutanları kaç kaç yapıp kullanabiliriz içeriğimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. İkinci videonun çarktan gelen komutanlara yönelik olacağını söylemiştim ama bir yorum geldi ve Ethelfield'ın dahil olacağı videonun daha erkene çekilip çekilemeyeceği ile ilgiliydi. Ben de arkadaşımızı kırmayıp bu içeriği ikinci videoya aldım. Yani bu videomuzda KVK ödülü olarak gelen Charlemagne Wu Zetian VIP kasalarından parayla temin edilebilecek olan Minamoto ve Hannibal Barca, aynı şekilde Sefer mağazasından da Ethelfield'ı işliyor olacağız. Bu komutanların alanda nasıl becerilerini açıp kaç kaç yaparak kullanmalıyız, bunlar üzerinden bilgiler vereceğiz. Bunun sebeplerini de birazcık izah edeyim, kafanıza takılan bir soru işareti kalmasın diye. Yani bazı komutanların ilk becerileri çok değerli oluyor ama ikinci becerileri o kadar değerli olmuyor, üçüncü becerilerinden, dördüncü becerilerinden. Bazı komutanların da üçüncü becerileri çok değerli olmuyor. O yüzden dördüncü becerisi daha değerli oluyor. O yüzden de ona göre bir açılım yapmanız gerekiyor. Yani 5-5 de yapabiliyorsunuz. 5-5 1-1, hani işte ilk 3 skillini 5 yapıp son skillini 1 yapıp o şekilde kullanmanız gerekebiliyor. Full yapana kadarki süreç tabii ki bu. Hani full yapacak olduktan sonra zaten bir önemi olmuyor. Ama işte o aradaki geçen zaman diliminde, yani full olana kadarki geçen zaman diliminde o komutandan alacağınız verimi yüksekte tutmanız gerekiyor. Çünkü işte ilk becerisi 5, ikinci becerisi 5 değil ama ikinci becerisi çok değerli bir beceriyken diğer becerilerini açtıysanız ikinci becerisine gitmiyor ya da gitmeme ihtimali oluyor. Bunları yaşamamanız, o komutandan alacağınız verimi maksimumda tutmanız için bu video serisine başlamış bulunmaktayız. Direkt çok uzatmadan hemen başlayayım. Charlemagne oyuna geldi. İlk KVK ödülü olarak geldi. Ama oyuna geldikten sonra hiç kimse kullanmadı. Hiç kimse tercih etmedi. Çünkü Charlemagne'ı kasmaya harcayacağınız sarı kafaları daha değerli komutanlara harcayabiliyorsunuz. Daha önemli komutanlar var oyunda. O yüzden Charlemagne'a bir sıra gelmiyor. Oyunun çok büyük spenderları, hep bütün komutanlarımı fullledim diyebilmek için Charlemagne'ı fullliyorlar. Ama Charlemagne'ın verim vereceği alan diğer sarı komutanlara göre çok daha düşük olduğu için e, o yüzden de bizim gibi işte az para harcayan veya hiç para harcamayan oyuncuların çok tercih ettiği bir komutan değil. Tercih edilebilecek düzeyde de değil. Ama illa kullanmak istiyorsanız KVK ödülünden geldikten sonra 5-1-1-1-1 şeklinde kullanılabiliyor. Genel olarak da bu şekilde tercih ediliyor. Seçeneksiz insanlar kullanmak istediğinde. Devam edelim. Şeyle devam edelim. Wu Zetian'la devam edelim. Çünkü o da ikinci KVK'nın ödülü olarak oyuna geliyor. Wu Zetian bir garnizon komutanı. Wu Zetian garnizon komutanı olduğu için garnizondaki komutanlar genel olarak ya full olmalı ya da full'e çok yakın olmalı ki verim versinler. Çünkü savunma çok önemli bir şey. Yani size garnizona, rallinize, e, rally geldiğinde, yani garnizona, bayrağınıza veya kalenize rally geldiğinde o komutanın full olması lazım ki bir karşılık verebilin, bir hayatta kalabilin. Çünkü size rally açılan komutan full değilse zaten o rally'yi o birlik veya o krallık açtırmaz. Çünkü çok fazla asker kaybı yaşar. Size doğru düzgün hasar veremez vesaire vesaire. O yüzden rallici olmak ve garnizoncu olmanın gereği kullandığınız komutanın full olmasıdır. Ya da full'e çok yakın olmasıyla ilgilidir. Yani Martel'i işte 5-5-1-5 yaparsınız. Fullleme yolundasınızdır. Ama daha full değildir. Çok fazla verim alacağınız seviyededir. O yüzden arkasına YSG koyarsınız veya işte Konstantin koyarsınız. Garnizon komutanı olarak, ilk komutan olarak falan kullanabilirsiniz. Uzetiyan bunlar içerisinde full olarak çok yüksek verim verebilecek durumda. Ama full değilken o kadar da verim verebilecek durumda değil. Çünkü bu komutan garnizon komutanı olmasına rağmen atak gücü yüksek bir komutan. Atak becerileri yüksek bir komutan olduğu için de garnizona saldıran rakibi çok yıpratacak bir komutan olduğu için kullanılıyor. Savunma becerileri nispeten diğer savunma komutanlarına, diğer garnizon komutanlarına göre biraz daha düşük seviyede kalıyor. O yüzden de en iyi verimi alabilmeniz için Wu Zetian'ın full olması gerekiyor. Ama full olmadan bir şekilde denemeye ve yokluk yaşayan bir krallıktaysanız ya da garnizon komutanı doğru düzgün olmayan birlikteyseniz, denemek istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız, full yolunda ilerliyorsanız nereden itibaren verim alabiliriz veya deneyebiliriz diyorsanız da 5-5-5-1 şeklinde
deneyebilirsiniz. Ama yine de dördüncü becerisi de çok önemli bir beceri. Alınan beceri hasarını %15 düşürüyor. Savunma bonusu veriyor %20 falan. Hani özel bir beceri, güzel bir beceri. Yine hani en alabileceğiniz verimi vermeyecektir. O yüzden Wu Zetian'ı full değilken garnizonda kullanmanızı önermiyorum. Direkt şeye geçelim. Para harcayınca temin edebileceğimiz komutanlara geçelim. Birincisi VIP Shop'tan ilk satın aldığımız, oyuna başladığında VIP seviyemiz artmaya başladığında ilk satın alabildiğimiz komutan Minamoto. Minamoto'yu nasıl alana sürebiliriz? Nasıl ilk aldığımızda kullanılır hale getirebiliriz? Şimdi öncelikle Minamoto oyuna para harcamayan bir insan için herhangi bir şekilde önemli bir komutan değil. Elde edebileceği bir komutan da değil. Hiç para harcamanız takdirde Minamoto'yu açamıyorsunuz zaten. Belirli miktar bir para harcayabilen bir seviyedeyseniz ilk becerisini 5 yapıp oyunun ilk başlarında 5-1-1-1 şeklinde ilk başlarda kısıtlı bir sürede iyi bir verim alabilirsiniz. Çünkü hasarı, ilk becerisinin hasarı çok yüksek olduğu için çok uzun süre hani o şeydeki çok uzun süre olmayacak şekilde bir verim alabilirsiniz. Ama biraz daha paranız varsa benim size tavsiyem Minamoto'yu 5-5-1-1 şeklinde kullanmanız. 5-5-1-1 şeklinde kullanmaya başlarsanız sizin için daha iyi olur. Yani sabırsızlık etmeyip biraz daha para harcayabilecekseniz bir ay daha bekleyip falan yani işte ne kadar bekleyeceksiniz bir sonraki şeyi. 5-5-1-1 yapıp çok uzun süre faydalanabilirsiniz. 5-1-1-1 şeklinde biraz daha kısıtlı bir süre faydalanacaksınız. Verim anlamında söylüyor. O yüzden e, bu komutan birazcık pay to win bir komutan. Yani herkesi ilgilendiren bir komutan değil. Zaten fullleyebilecek kadar para harcayacaksanız da hepsini fulllemeniz, siz eğer süvari oynuyorsanız sizin için bir komutan çeşitliliği yaratacaktır. Gerekli midir? Şart değildir ama olursa çok da güzel olur. Diyerek Hannibal Barca'ya geçelim. Hannibal Barca'da VIP mağazasından, yani VIP sandıklarından daha doğrusu temin edebileceğimiz bir komutan. VIP sandıklarından parayla elde edebiliyoruz Hannibal Barca'yı. Hannibal Barca Minamoto gibi beceri hasarı çok yüksek bir komutan değil. Hannibal Barca'nın genel olayı buff atması ve işte debuff atması gibi etkiler yaratıyor. Çok yüksek hasara sahip değil. Bu komutan şöyle bir komutan dostlar. Yani ilk becerisi dışındaki beceriler olağanüstü güçlü beceriler değil. Yani belirli miktarda sizi güçlendiriyor ama çok güçlü değil. Supportif bir komutan. İkinci komutan olarak kullanabileceğiniz bir komutan. O yüzden de fulllemeniz gerekiyor bu komutanın tam verim verebilmesi için. Sizi doğru düzgün bufflayabilmesi için. Çünkü birçok becerisi önemli. Fulllemeniz için de eğer free to play'seniz veya işte az harcayansanız sizi ilgilendiren bir komutan olmaktan çıkıyor. Bu komutanı full olarak kullanmanızı öneririm. Diğer şekilde çok da önermiyorum size. Çünkü bu komutanın elde edilmesi için gereken kutuyu yani 189 lira 99 TL'ye satın alıyorsunuz. İlk becerisini 5 yapmanız için gereken kutuyu 469 lira 99 TL'ye satın alıyorsunuz ve bunlar çok büyük meblağlar. Bu oyuna bu parayı harcayacak kadar gözünüzde şeyse, para harcayabilecek durumdaysanız, yani ama daha fazlasını harcayacak durumda değilseniz, yani Hannibal'ı fullleyemeyecekseniz, ben size Hannibal'a hiç bulaşmayın derim. Ve o parayı gidin cevher tedariğine vesaireye harcayın diyorum ve son komutanımız Ethelfield'a gidiyorum. Ethelfield free to play'lerin de az harcayanların da uzun süre kullanabileceği, barbar keserken, işte barbar kalesi keserken, yeri geldiğinde rallilere debuff atmak için, yeri geldiğinde işte alanda kalabalık savaşlarda 5 hedefe birden önünde tuttuğunda işte o hedefleri veya yanlarına doğru biraz daha geniş atıyor ilk becerisini. Debuff atmak için birliğinizin ihtiyaç olabileceği, ihtiyaç duyabileceği bir komutan. Yer yer bazı savaşlarda gerçekten ikinci komutan olarak, ilk komutan olarak tavsiye etmememin sebebi oda kalıyor olmasından kaynaklı. İkinci komutan olarak hani iyi bir komutanınızın arkasında, atıyorum Saladin olabilir mesela. Saladin'in arkasında saklayarak alanda 5 tane orduyu falan debufflayıp çok hızlı bir şekilde alanı boşaltmanıza sağlayabilecek bir komutan. Aynı zamanda da işte rallilere işte debuff atmak için falan kullanabileceğimiz komutan. Zaten beceri yetenek ağacı da barış konumu olduğu için barbar kesmede de kullanıyoruz. Bir yorumda Ethelfield'ın hangi barbar kalesi komutanlarıyla, barbar kalesi keserken hangi komutanlarla kullanabileceğini de sorulmuştu. Onu da sizin için cevaplayacağım. İlk olarak şeyi söyleyeyim.
Ethelfield'ı kullanmaya başlayacağımız zaman sabırlı olup 5-5-1-1 yapmamız lazım. Fulllemeye gitmeden önce 5-5-1-1 yaparsak gayet verimli bir şekilde bu komutandan fayda alabiliriz. Çünkü ikinci becerisi değerli bir beceri. Eğer ilk becerisini 5 yapıp direkt açarsak ikinci becerisine gitmeme ihtimalinden dolayı ondan biraz daha geç o becerinin fullenmesinden dolayı alacağımız verimi düşüreceği için 5-5-1-1 yapmalıyız. Ondan sonra da yavaş yavaş seferden ala ala fullemeliyiz. Gelelim bir arkadaşımızın sorduğu, hani yorum olarak gelen soruya. Barbar Kalesi'ne rally açtığımızda Ethelfield'ı hangi komutanlarla kullanabiliriz? Ethelfield'ı eğer okçuysanız veya kastıysanız, herhangi bir birim oynuyorsanız, kastıysanız, YSG'niz varsa Ethelfield'ın arkasına YSG koyarak çok rahatlıkla rally açıp muhteşem bir şekilde istediğiniz gibi yüksek beceri hasarları atarak barbar kalelerini temizleyebilirsiniz. Yoksa full değildir, kasmamışsınızdır, yoktur. Caca altın anahtarlardan geliyor. Caca'nız 5 işte, yani 5-1-1 falan durumundaysa, yani 5-1-1 Caca'nız varsa ikinci komutan olarak Ethelfield'ın arkasında yine kullanmaya başlayabilirsiniz barbar kalesi keserken. Hani Caca'dan işte çok verim alamıyorum veya Caca kullanmak istemiyorum veya hiç Caca'm yok diyen birisiyseniz, eğer mor komutanlarınızdan Boyadika fullse kullanabilirsiniz. Osman fullse kullanabilirsiniz. Lohar full durumdaysa kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz arkasına Santuzu'yu bile full olarak koyup fullken, yani bu mor komutanlar fullken arkasına koyup barbar kalesi keserken, ustalık becerileri açıkken bu komutanları yine tercih edip kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Mümkün olduğunca işte sorudan gelen şeyi de bu videoda cevaplamaya çalıştım. Hızlı bir şekilde de size bu videonun konusu olan komutanları anlatmaya çalıştım. Bu videomuz bu şekilde sona eriyor. Bir sonraki videoda çarktan gelen komutanları kaç kaç açıp kaç kaç kasıp, hani fulllemeye gitmeden önce nasıl verim alabileceğimiz seviyeye getiririz, onu konuşacağımız video olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerimi beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek oluyorsanız, beni faydalı bir içerik üreticisi olarak görüyorsanız lütfen abone olun. Bu benim size içerik üretmemdeki şevkimi, motivasyonumu da arttırıyor. Aynı zamanda bana da destek olmuş oluyorsunuz. Ben size bir, yani nacizane bir fayda sağlıyorsam, siz de bana bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Bu anlamda da size teşekkür ediyorum. İnşallah güzel güzel size içerikler yapmaya devam edeceğim ve bu şekilde büyüyeceğiz. Onun dışında da aklınıza takılan bir soru olur, oyuna dair herhangi bir şekilde bir fikir veya video ile ilgili bir şey olur. Bunu sormaktan lütfen çekinmeyin. Videoların altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Zamanım oldukça hepsiyle ilgileniyorum. Bugüne kadar daha cevap vermediğim henüz bir soru olmadı. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.